370 sefer sayılı uçuş 8 Mart 2014'te sabahın erken saatlerinde Malezya'nın Kuala Lumpur şehrinden Çin'in Pekin şehrine gerçekleştirilen tarifeli bir uçuştu. Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı 239 yolculu Boeing 770 tipi yolcu uçağı Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatte 00.35'te kalkıp Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na yerel saatte 06.30'da varması planlanıyordu. Uçakta 227 yolcu, 10 kabin görevlisi, 2 pilot ve yaklaşık 14 ton kargo vardı. Planlanan uçuş süresi 5 saat 34 dakikaydı ve bu uçuşta tahmini 37 ton jet yakıtı tüketilecekti. Uçakta yedek depolarla birlikte 7 saat 31 dakika boyunca uçmaya yetecek 49 ton yakıt vardı. Uçak yerel saatte 00.42'de kalkış yaptı. Kalkıştan 2 dakika sonra hava trafik kontrolü tarafından standart kalkış rotasını terk etmesi ve doğrudan Igari ara noktasına uçması istendi. 00.46'da Lumpur radar uçağın uçuş seviyesini 10.700 metre yüksekliğe çıkardı. 15 dakika sonra uçuş mürettebatı Lumpur radara 350 uçuş seviyesine ulaştıklarını bildirdi. 01.08'de tekrar bunu doğruladılar. Uçak kalkıştan 1 saatten kısa bir süre sonra Güney Çin denizindeyken hava trafik kontrolü ile sesli temas kurdu. Yerel saatte 01.22 sıralarında radar ekranından kayboldu. Planlanan uçuş yolundan batıya doğru saptı ve Malay Yarımadası'nı geçti. Bu esnada hala askeri radarlar tarafından izleniyordu. Kuzeybatı Malezya'daki Penang Adası'nın 200 deniz mili kuzeybatısındayken 02.22'de askeri radarında menzilinden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Kaybolmadan önce uçaktan bir problem veya tehlike olduğuna dair bir çağrı gelmemişti. Sistemler hiçbir sorun belirtisi göstermemişti. Bulutsuz bir gecede iyi uçuş koşullarında sivil ve askeri radar istasyonlarının ve uydu kontrollerinin yoğun olduğu bir bölgede MH370 kayboldu. Tarihteki en pahalı havacılık aramasına sebep olacak uçak için çok uluslu arama çalışmaları Tayland Körfezi ve Güney Çin denizinde başladı. Uçağın sinyali en son ikincil gözetim radarında tespit edildi ve arama çalışmaları Malakka Boğazı ve Andaman Denizi'ne kadar uzatıldı. Uçakla Inmarsat'ın uydu ağı arasındaki iletişimin analizi, uçuşun en az 08.19'a kadar devam ettiğini ve kesin konum belirlenemese de uçağın Güney Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu sonucuna varmıştır. Avustralya arama çalışmalarının Güney Hint Okyanusu'nda başladığı 17 Mart'ta arama görevini üstlendi. 24 Mart'ta Malezya hükümeti, uydu iletişimi tarafından belirlenen son konumun olası iniş alanlarından uzak olduğunu belirtti ve MH370 sefer sayılı uçuşun Güney Hint Okyanusu'nda sona erdiği sonucuna vardığını belirtti. Ekim 2014 ile Ocak 2017 arasında Batı Avustralya'daki Perth şehrinin yaklaşık 1800 km güneybatısında bulunan 120.000 km² deniz tabanı üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırmada uçağın varlığına dair hiçbir kanıt bulunamadı. Malezya hükümeti araştırmanın ilk haftalarında özellikle yolcuların büyük bir kısmını oluşturan Çin'den herhangi bir açıklama yapmadığı için önemli eleştiriler aldı. Havacılık tarihinin en pahalı uçak arama kurtarma çalışmalarının başlangıcında Güney Çin ve Andaman denizleri üzerinde duruldu. Uçağın bir Inmarsat uydusuyla otomatik iletişimini analiz ettikten sonra Güney Hint Okyanusu'nun bir yerinde muhtemel bir kaza alanı belirlendi. 2015 ve 2016 yıllarında Hint Okyanusu'nun batısında kıyıya vuran uçağa ait birkaç parça deniz enkazının olduğu doğrulandı. 120.000 km² okyanus boyunca yapılan 3 yıllık bir araştırmanın ardından uçak enkazı bulunamadı. Ortak Operasyon Koordinasyon Merkezi Ocak 2017'de arama kurtarma faaliyetlerini askıya aldı. Özel yüklenici Ocean Infinity tarafından Ocak 2018'de başlatılan ikinci bir aramada 6 ay sonra başarısızlıkla sonuçlandı. 370 numaralı uçuşta uçağın ortadan kaybolması tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden biri olarak gösterildi. Malezya Ulaştırma Bakanlığı'nın Temmuz 2018'deki son raporu sonuçsuz kaldı. Uçağın büyük bir kısmı bulunamadı ve bu da uçağın kayboluşuyla ilgili pek çok teoriye yol açtı. Çoğunlukla uçağın en son iletişim kurduğu Inmarsat uydusundan elde edilen verilerin analizine dayanarak Avustralya Ulaştırma Güvenlik Bürosu başlangıçta mevcut kanıtlar göz önüne alındığında bir hipoksi olayının en olası neden olduğunu öne sürdü.
Ancak araştırmacılar arasında bu teoriyle ilgili herhangi bir fikir birliği sağlanamadı. Hipoksi, oksijen tüketen organizmanın dokularını yeterince oksijenle besleyememesi sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Basitçe oksijen yetmezliği de denilebilir. Yüksek rakımlı uçuşlarda, düşük seviyelerdeki dalışlarda hipoksi görülebildiği gibi belli başlı rahatsızlıkların sonucunda da hipoksi oluşabilir. Araştırmanın çeşitli aşamalarında mürettebatın esir alınması ve uçağın kargo tezahürü şüphesi de dahil olmak üzere olası kaçırma senaryoları düşünüldü. Pilot intihar mı etti? Teorilerden ilki pilot Zahari Ahmet Şah'ın kişisel sorunları nedeniyle intihar ettiğiydi. Yardımcı pilotunu kokpite kilitledi, tüm iletişimi kapattı, ana kabinin basıncını düşürdü ve uçağı devre dışı bıraktı. Bu uçağın kaybolmasından sonraki haftalarda en popüler olan teoriydi. Ancak pilotun karısı bu teoriyi duyunca çok öfkelendi. Eşinin herhangi bir kişisel problemi olmadığını ve sadık bir aile babası olduğunu, işini çok sevdiğini söyledi. Yardımcı pilot sorumlu olabilir miydi? İkinci teori ise yardımcı pilotun bu olaydan sorumlu olabileceğiydi. Teorisyenler yardımcı pilotun ilişki sorunları yaşadığını ve bu şekilde hayatına son vermiş olabileceğini düşündü. Kişisel sorunları nedeniyle 27 yaşındaki yardımcı pilot Farik Abdülhamid pilotu etkisiz hale getirdi, uçağı devre dışı bırakarak herkesin ölümüne sebep oldu. Ancak 27 yaşındaki yardımcı pilot nişanlıydı ve nişanlısını çok seviyordu. Bu şekilde hayatına son vermesi için hiçbir sebebi yoktu. Böylece iki teori de uçağın kaybolduğu ilk yıllarda çürümüş oldu. Uçak kaçırıldı mı? Üçüncü teori ise oldukça tartışmalıydı. Kazayı yakından takip eden bir uzmana göre kayıp Malezya uçağı Vladimir Putin'in emriyle kaçırılmış ve gizlice Kazakistan'a indirilmiş olabilirdi. Amerikalı bilim yazarı Jeff Weiss bu teoriyi uçağın kaybolmasından 7 saat sonra İngiliz telekomünikasyon şirketi Inmarsat tarafından kaydedilen pinglere dayandırdı. Weiss hava korsanlarının uçağın navigasyon verilerini başka bir yöne gitmiş gibi gösterdiğini ve Rusya tarafından Kazakistan'dan kiralanan Baykonur uzay üstüne uçtuğunu öne sürdü. Ancak Weiss, New York Magazine'e Vladimir Putin'in neden insanlarla dolu bir uçağı çalmak istediğini bilmediğini ve fikrinin biraz çılgın olduğunu bir süre sonra itiraf etti. Uçağı gören biri mi var? Son teori ise oldukça ilginçti. İddialara göre bir başka uçağın yolcusu olan 53 yaşındaki Malezyalı Raja Dalela, 8 Mart günü Cidde'den Kuala Lumpur'a giden ve Andaman Denizi'ni geçen bir uçağın su yüzeyinde durduğunu gördü. MH370 için başlatılan aramadan haberi olmayan Dalela, hostesi uyardı ve ona "Suyun üzerinde bir uçağın kuyruğuna ve kanadına benzeyen şeyi görünce şoke oldum" dedi. Uçağın Malezya saatiyle 14.30 civarında gördüğünü ileten yolcu, gördüğü şeyin bir uçak olduğundan emin olduğunu savundu. Ancak uçağın Andaman Denizi'nde olabileceği yorumu da havada kaldı. Yeni bir gelişme oldu. Havacılık mühendisi Richard Godfrey, Malezya Hava Yolları'nın gizemli bir şekilde yok olan MH370 sefer sayılı uçağının yeni bir teknolojiyi kullanarak okyanusa düştüğü yeri tam olarak belirlediğini iddia etti. Godfrey, Boeing 777'nin Batı Avustralya'nın Perth şehrinin 2000 km batısında Hint Okyanusu'na düştüğüne inanıyor. 2021 yılında verdiği bir röportajda bunun karmaşık bir alıştırma olduğunu söylüyor ve bu sürecin bir yılı aşkın zamandır devam ettiğini ifade ediyor. Godfrey, dijital radyo için geliştirilmiş zayıf sinyal yayılımı, Weak Signal Propagation adı verilen yeni bir teknoloji kullanmış. Bu yöntemi uçakların rotaları dışındaki bir rotada kör uçuşlar yaparak test ettiğini ve verilerin uçuş yollarını doğru bir şekilde takip ettiğini iddia ediyor. Godfrey, Malezya uçağının son rotasını defalarca detaylı bir şekilde izliyor ve uçağın okyanusun üzerinde sıra dışı hareketler yaptığını fark ediyor. Gözlemleri sonucunda pilot Zahari Ahmet Şah'ın uçağı kasten rotasından çıkarmış olabileceğini öne sürüyor. Godfrey, Hint Okyanusu üzerinde sinyallerin bozulduğu 160 noktayı saptıyor ve o gece bölgede en az 1 saat uzaklıkta bulunan yalnızca bir uçağın daha olduğunu söylüyor. Sinyal bozukluklarının büyük olasılıkla MH370'ten kaynaklandığını iddia ediyor. Böylece uçağın düştüğü ilk yıl pilotun bilinçli bir şekilde mürettebatı ölüme sürüklemiş olabileceği teorisi bir kez daha gündeme geliyor. Bir televizyon programında konuşan Godfrey, herkes şimdiye kadar uçağın düz bir şekilde ilerlediğini varsaymıştı. Hatta bugüne kadar otomatik pilotun kullanıldığına inanılıyordu. Ancak ben uçuşta aktif bir pilotun olduğuna inanıyorum dedi. 29 Temmuz 2015 tarihinde uçağa ait bir kanat parçası bulunmuştu. O tarihten bu yana ise toplamda 27 adet parça bulundu. Richard Godfrey'in bu iddiaları üzerine Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu 5 yıl önce son verdiği araştırmalarına tekrar başladı. İlk olarak daha önceki çalışmalarda gözden kaçırılan bir unsur olup olmadığı araştırılıyor. Arama çalışmalarının tekrar başlayıp başlamayacağı konusu henüz netlik kazanmış değil. Evet, bu videoda sizlere kayıp Malezya uçağının son durumunu anlattık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.